Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Söz verdiğim altıgen hırkayı beraberce örmeye varsanız şayet bu videoda size tüm detaylarını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz kafessiz böyle her sırada hanım dilendi tekniğiyle kendimce örmüş olduğum, yani belki herkesinkinden bir tık daha farklıydı ama ben öyle örmeyi sevdim. Altıgeni paylaşmıştım. Şimdi sıra bana hani bu modeli de örelim Damla dediniz. Ben de sizlere hem örüyorum hem de çekiyorum arkadaşlar. Bu önümdeki görmüş olduğunuzu Yarner Jeans ile ördüm. Elimdekini yeni iple örmeye başladım. Fakat her ikisinde de ölçüleri aynı çalışacağım. Bu da 36'dan 40 bedene kadar uygundur. Diğeri de 36'dan 40 bedene kadar uygun olacak. Her ikisinde de verdiğim ölçüleri benim gibi çalışırsanız, tabi elimiz de birbiriyle benzeşiyorsa şayet, ki bunun için de her ihtimale karşı ölçüyle gideceğiz. 36'dan 40 bedene kadar bir altıgen hırkanız olmuş olacak efendim. Öyleyse şimdi birazcık bunu şimdi kenara alalım. Nasıl yapacağımızı, ne kullanacağımızın detaylarına beraberce girelim. Ben hırkamın bir tarafını böyle örmeye başladım. Ay, çok sevdim bu ipi bu arada, söylemem gerekirse. Çok severek kullandığım bir ip oldu. İpten de bahsedeceğim az sonra. Şöylece başladım. Burada tersten gösteriyorum. Hemen önünü döndüreyim size. Renklerini de çok sevdim. Akrilik, %100 akrilik Mirafil'in Monet batiğini kullanıyorum. İpin özelliklerine gelecek olursak %100 akrilik, 150 gram ve 547 metre uzunluğunda bir ip. Örümü oldukça keyifli. Ben çok sevdim. Yumuşacık ve sıcacık tutacak ve oldukça da hafif bir hırkam olacak gibi gözüküyor. Bakalım, şu anda kullanmış olduğum bir tanenin bu aşamasındayım. Bu ipindeyim. Ne kadar ip gittiğini de videonun sonunda size zaten mutlaka söyleyeceğim. Evet efendim. Öyleyse tığdan bahsedelim. Ben 4 milim tığ ile örmeyi tercih ediyorum. Bunu da 3,5 milim ile ördüm Yarner Jeans'i. Çünkü ben bu altıgenlerde birazcık böyle puf kendini bırakma olayını seviyorum. Sıkı ve tıkız durmasını, kalıp gibi durmasını istemediğim için 4 milim tığ tercih ettim. Bu monetlerde eli biraz daha sıkı olanlar 4,5 milimde kullanabilirler. Bunu şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 sırada tamamladım. Yarner Jeans ile yaptığımı 21 sırada tamamladım. Çünkü her ikisi de istediğim ölçüye, o 21'de bu 19'da vardı. Şimdi size gösteriyorum kaç santim olduğunu. 25 santim. O da 25 santim oldu. Sizin şimdi burada benim gösterdiğim ölçüyü baz almanız lazım. Önemli olan size burada gösterdiğim ölçü. Zira kimimizin ipi daha ince, daha çok sırada buna ulaşacaktır. Kimimizin ipi daha kalındır, daha az sırada bu ölçüye ulaşacaktır. Unutmayın, 36-40 bedenden söz ediyorum ki videonun sonunda çok daha bedenlerle ilgili net bilgi vermiş olacağım. Kaç adet ipi kullandığıma kadar diyebilirim. Öyleyse şimdi ufak yapım aşamasına geçelim. Önce göbek, sonra bir üst sıra gibi. Diğer parçasına başlamadan evvel sizle beraber söz etmek istediğim bir şey daha var ki, eğer hırkanın kolunu geniş, böyle daha kimono tarzı, bol bir tarzda istiyorsanız, altı kenarı da benim 5 kenarında sözünü ettiğim şekilde öreceksiniz. Ama derseniz ki benim gibi, ben her zaman öyle tercih ediyorum, diğer hırkada da öyle yapmıştım, bir kenarını ben biraz daha dar oturtmak istiyorum derseniz, o zaman bir kenarını bir tık diğerlerine göre az örerek, eksiltme yaparak devam ediyoruz ki bakınız, benim o kenarım bu kenardır. Bakın şimdi bu gövdemiz ya, bu kol kısmı bakın şöyle daralmayı fark ediyor olmanız lazım ki hemen şöyle ölçerek de üstüne getirdiğimde şu kol parçasıyla beden parçası arasındaki farkı da zaten görebiliyorsunuz.
Derseniz evet Damla, ben de senin gibi kolunu daha dar oturtarak örmek istiyorum. Kolu otursun istiyorum. O zaman benim ördüğümün birebir aynısını öreceksiniz. Derseniz ki kol bol olsun, bütün kenarlarını aynı benim burada gösterdiğimi dikkate almayacaksınız efendim. Beni dikkate alacaklar, yani dar yapacak olanlar için böyle bir ilmek belirleyeceğe ihtiyacımız olacak. Hangi kenardan eksiltmeyi yapıyoruz unutmayalım diye. Evet, diğer parçaya o zaman beraberce başlayabiliriz. Bunun için ilk olarak sihirli halka içine ben çalışacağım ve orta parmağıma ipi bir kere doluyorum. Daha sağlam olsun diyenler 2 kere de dolayabilir. Ben yeteri kadar sağlamlaştırdığıma inanıyorum. Tığ 4 milimdi. Hemen şu arasından geçirip bir ilmeği çıkartıp şöyle bir kitledikten sonra, sıkıştırdıktan sonra üstüne 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına 2 adet ikili trabzan öreceğim. Daha sonra parmağımdan çıkartıp öyle devam edeceğim. Bir miktar şöyle sıkıştırıyorum. Arada 2 zincirim var. Ve 2 zinciri çektikten sonra 3 tane daha ikili trabzan. Bu boşluğun içine bu gruplardan 6 tane öreceğim. Arada hep 2 zincirle. Sihirli halkanın içine üçerli gruplar halindeki ikili trabzanları sayısı 18 olacak ve 6 grup olacak şekilde ördüm. Sonra şöyle arkadan güzelce sıkıştırdıktan sonra hemen burada zincirle yükseldiğim bacağın tepesine 2 zinciri çekip batıyorum. Şöyle arasından kaydırma yöntemiyle ipimi geçirdikten sonra buradan yerimi belli etmemek adına kaydırma yöntemini kullanarak şu köşeye gelerek hep devam edeceğim. Bunun için de yan tarafa batıyorum, ipi kaydırıyorum. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Yan tarafa kaydırıp batıp ipi kaydırdıktan sonra şu arkadakini üste doğru alıp, yani şunun şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü üstünü örüp iyicene sağlamlaştıracağım. Onu böyle öne aldım. Sonra burada hemen 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Köşedeyim. Köşe oluşturuyorum ve köşenin içine ikinci bir bacağı ikili trabzanla örüyorum. Ortada 2 zincirim var. Ve aynı boşluğun içine, köşe olduğu için dediğim gibi 2 adet daha ikili trabzanımı örüyorum. Sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine, sonra onun yanındakine, köşe boşluğuna gidene kadar aynı şekilde ikili trabzanlarla devam ediyorum. Köşeye geldim. 2 tane daha ördüm. Şimdi köşedeyim ve 2 zincirimi çekeceğim ve hemen boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sonra burada trabzanın tepesine batıyorum. Yine üstüne ikili trabzanlarımı örüyorum. Toplamda her bir kenarda 7 tane ikili trabzanımız olmuş olması gerekiyor. Hemen sayalım. Şimdi bunu saymıyorum. Bu kenarın, kenar dediğim şuradan şurası, yani her bir kenar. 2, 4, 6, 7. Şimdi burayı da çek edelim. 2, 4, 6, 7. Her bir kenar işte aynı bu şekilde devam edecek. Şimdi burada köşedeyim. 2 tane zincirimi çektim. Hemen içine 2 adet ikili trabzanımı örüp
Yine buradaki üçlü trabzanların, üçlü grupların tepesine de batarak birer tane örüyorum. Şimdi yine köşedeyim. 2 tanemi örüp yine sayalım, bakınız. Şurayı güzel öremedim. Kaçırdım. Baştan alayım. Evet, şimdi sayalım. 2, 4, 6, 7. Bakın bunun gibi 6 tane kenarımız olacak. Bu tarafı da ördüğümüzde 2 tane zincir, aynı boşluğa bat. Hemen bunların da tepesine batıyorum. Buraya da 2 tane daha örüyorum. Son bir kenarımız kalmış olacak. 1, 2, kaç oldu bu? 1, 2, 3, 4, pardon. Son 2 kenar. 1, 2. Tekrardan tepesine bat trabzanların. Şimdi bu köşenin içindeyiz. 2 taneyi örüp 2 zinciri de çekiyoruz. Sonra boşluğun içine 2 tane daha örüyoruz. 1, 2. Buradaki trabzanların tepesine her birine batacağım. Burada zincirle yükseldiğim vardı. Onun tepesine batıyorum. Ortadakinin. Sonra burada bir tane daha trabzanım var. Üstünden kaydırarak geçtiğim için yeri biraz böyle çok net belli olmayabilir ama unutmayın, sayılarınız yanlış olmasın. Sonra burada zincirle yükseldiğimin de tepesine batıp ikinci sırasını tamamlamış olacağım. Her köşesini böyle kenarını saydığınızda 7 trabzanı olan kenarlarınız olmuş olacak bu şekilde. Şu şekil bozukluğu bizim istediğimiz bir şey. Sizi sakın rahatsız etmesin. Ne kadar şekli bozuksa o kadar güzel form alıyor demektir. Şimdi buradayım ya, ben yine hemen bir kaydırma yöntemiyle yan tarafa geçeceğim boşluğa. Hep boşluklardan ilerlemek istiyorum. Çünkü onun için de kayarak yan tarafa geçiyorum. Şimdi burada artık ikinci sıradaki işlemimiz bir tık farklı. Şuradaki kafes sırasını çalışıyoruz. Kafes sırasındayım. Bunun için de hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Kafes kenarı olan köşelerde 2 tane trabzanım olacak. Trabzanlı köşelerde 2 artı 2, kafeslerde 1 artı 1. Şimdi örünce daha iyi anlayacaksınız. Hemen boşluğun içinde bir tane daha ikili trabzanımı ördüm. Sonra bir zincir çekiyorum. Bakın buralar çok önemli. Bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak bir kafes örüyorum. Sonra yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer bir trabzanı atlıyorum. Yanındakinin tepesine batarak örüyorum. Bir zincir, bir trabzanı atlıyorum. Yanındakinin tepesine batarak örüyorum. Tekrar bir zincir, yine atla yanındakinin tepesine. Burada da bir zincir, köşedeyiz. Köşenin ilk trabzanını örüyorum. Ortada yine 2 zincirim var. Hemen batıyorum. 1, 2, ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip hemen yanındakinin tepesine batıyorum. Sonra yine bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanı atlayıp onun yanındakinin tepesine örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Atlayıp yanındakine örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Atlıyorum, yanındakinin tepesine batarak örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakinin tepesine, yanındaki boşluğa ilk
köşe trabzanını örüp arada 2 zincirimi yapıyorum. Yine aynı köşeye bir ikili trabzan daha. Bir zincir daha. Bunun hemen bakın burada köşeden geçerken unutmayın, atlamadan hemen yanı başındakini örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Atlayıp yanındakini örüyorum. Bir zincir, atla yanındakine. Bir zincir, atla yanındakine. Bir zincir, hemen köşe boşluğundayız. 2 zincir ve içini dolduracağım. Bir zincir çekip unutmuyoruz. Hemen yanındakinin tepesine batıyorum. Bir zincir. Burada atlayacağım. İşte bu mantıkla da bu sırayı buraya kadar tamamlayacağım. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Son trabzanı da ördüm. Burada 1, 2, 3'ü sayıyorum. 5 zincirle yukarı çıkmıştım. 3'ü sayıyorum hemen ve burada kaydırma yöntemiyle ilmeğimin içinden geçirip ayrıca yan tarafa da geçiyorum. Ve sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan örüp 2 zincir çekiyorum. Yine yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Çünkü dolgu sırasındayım artık. Bakın kafesi ördüm, dolgu sırasındayım. 4. sıra dolgu sırasında artık bir kenarda kol için eksiltme yapacak arkadaşlar benim yapacağımı dikkate almalı. Diğer arkadaşlar diğer 5 kenarda ne yapıyorsam bu kenarda da onu yapacak. Ama daraltmaya artık geldi sıra. Onu söylemek istiyorum. Bu 4. sırada. Şu her zaman bu daraltmayı trabzanlı sıralarda yapacağız. Kafese atlayacağız, trabzan. Kafese atlayacağız, trabzanlı sırada eksiltmemizi yapacağız kol için. Şimdi burası artık bizim kafes sıramız olduğundan ilk kenarda değil de ben hep ikinci kenarda yapmayı tercih ediyorum. Benim daha kolay oluyor bu şekilde ilerlemem. Size de tavsiye ederim. Şimdi ilk kenarda kafesi nasıl örmem gerekir? Trabzanları nasıl örmem gerekiyorsa o şekilde devam ediyorum. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Bir tane boşluğa ikili trabzan. Hemen trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Sonra boşluğa ikili trabzan. Bu mantıkla öreceğim. Bir boşluk, bir trabzan tepesine. İlk kenarımı bu şekilde tamamlıyorum. Ve şöyle kontrol ederek gidelim. Boşluk ve trabzan tepelerini ördüğümüze dair. Şöyle biraz daha kadrajı yaklaştırayım. Sonra tekrar boşluktayım şu anda. Tekrar trabzan tepesi ama köşeye geldim. Şimdi bu köşede ilk 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve böylelikle bir kenarımı tamamlamış oldum. Şimdi ikinci kenara geçerken artık dediğim gibi eksiltmeye başlayacağım. Bunun için de hemen köşede yapıyorum eksiltmemi. 2 zincirimi çekiyorum ve köşeye bir tane yapıyorum. 2 tane yapmam gerekirken normalde. Eksiltme sırasında böyle ilerleyeceğim. Eksiltmeyenler burada da 2 taneyi örecekler. Ve hemen yanındaki trabzanı unutmadan tepesine batıyorum. Dikkat edin. Sayılarda yanlışlık olmasın. Trabzanın tepesi, boşluk. Trabzan tepesi, boşluk. Hep dikkat ederek gidiyorum buna. Trabzanın tepesi, boşluk. Trabzanın tepesi, boşluk. Şimdi burada da trabzanın tepesini örüp burada yaptığım gibi burada bir tane örmüştüm. Burada da ilk baştakini bitirirken sondaki, burada ilk baştaki tekli örüyorum. Ve hemen 2 zincir çekip bu kenarın olduğu için bu köşe
2 trabzan. Şimdi nerede eksiltme yaptığımı hatırlamak istediğimden ötürü de unutmamak adına hangi kenarda bir karışıklık olmasın diye buraya bir tane tekli yaptığım trabzana bir ilmek belirleyici takıyorum. Sonra hani bir buraya geldiğimde dalmadan o bana hatırlatacak kendisini. Şimdi ne yapıyorum? Yine artık bu diğer kenarlarda ilk kenarda yaptığım gibi hemen bir tane tepesine örüyorum. Bir tane boşluğa örüyorum. Bir tane tepesine dikkat ede gidiyorum. Buradaki sayılar çok önemli. Üstüne vurgulayarak, altını çizerek söylemek istiyorum ki eksik yapmamaya çalışın. Yukarıya doğru sayılar çok karışır. Başa çıkamayabilirsiniz. Hep sağlama yaparak gidin. Şimdi bir sırada size nasıl sağlama yaptığımızı da göstereceğim. Yanlış ilerlememek adına. Ben böyle geriye dönüp bakıyorum da arada. Şimdi tabii ki normal köşe olduğu için 2, arada 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Hemen dibindekini unutmadan tepesine batıyorum. Sonra boşluğa geliyorum. İşte bu mantıkla da diğer bütün kenarlarımı örüp bir üst kafes sırasına beraberce geçelim. O kafes sırasında da nasıl bir sağlama yapacağımızı ben size göstereyim. Trabzanlı sırayı bitirirken şuraya geldiğimde özellikle size göstermek istedim. Şimdi buraya gelip hemen hop kapatmayın. Sanki bu bunun üstüymüş gibi gözükebilir. Bunun tepesine mutlaka batın arkadaşlar. Şöyle ki sayılarınız değişmesin. Hemen buradaki zincirli sıra bacağın tepesine batıyoruz ve bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın bu şeylik hoşumuza gidiyor, unutmayın. Kafes sırasına geçerken de yine hemen yana doğru kaydırma tekniğini kullanacağım. Boşluğa da geleceğim ve hemen burada ne yapıyordum? 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyordum. Sonra tığımın üstüne ipimi alıp bu boşluğa bir ikili trabzanı örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın, bakın atlamıyorum, yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum, onun yanındakine örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum, onun yanındakine örüyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum, onun yanındakine örüyorum. Sağlamama gelince nasıl yapıyorum? Bakınız arkadaşlar, doğru ilerliyorsak şayet her bir yaptığımız yukarıdaki kafesin bacağı alttaki direkten gelen bacağın üstündedir. Bakın. Bu altı kenarı da aynı öğren arkadaşlarım için, kolda daraltma yapmayan arkadaşlarım için böyle ilerleyecek hep. Alttan gelen direğin üstündedir. Şimdi bir tane atlıyorum ya. Bunu yapıyorum. Bakın hemen onun üstündeki bacak. Demek ki sayılarım doğru. Bir zincir atlıyorum bunun üstüne. Alttan da kontrol ediyorum bu arada. Bir tane atlıyorum. Hop, bacaktan geliyor. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Artık bacak değil, son. Zaten son kalanı örüyorsam işlemi doğru yapmışım anlamına gelir. Sonra bir zincir çekip hemen hop köşeye bir tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. 2 zincir çekeceğim. Ve buraya bir ikili trabzan öreceğim. Şimdi bu kenar hariç yani eksiltme kenarım hariç diğer bütün kenarlarda buradaki sağlamayı yapabiliriz. Şimdi burada da tam tersi olacak. Eğer eksiltmedeki sağlamamız da şu şekilde, doğru yapıp yapmadığımızı anlamak için. Şimdi köşedekini ördüm. Bir zinciri çektim. Hemen ilk bacağın üstüne örüyorum. Şimdi bir zinciri çektim.
Bir tane atlıyorum. Ördüğüm boşluktaki olacak. Yani boşluğa ördüğüm trabzan tepesi. Eğer böyle ilerliyorsa burada da doğru yapmışım demektir. Sayıları yanlış yapmamışım. Bir kaydırma olmamış. Doğru ilerliyorum anlamındadır. Bu sağlamayı da yaparak ilerlediğimizde çok büyük hata yapmayız. Hata yaptığımızı fark ederiz. Söküp düzeltebiliriz. Şimdi bir zincir çektim. Artık sona geldiğimde son kalmışsa bir tane atlayıp örüyorsam zaten yine sağlamamı otomatik olarak yaptım anlamına geliyor. Şimdi bu sırada şuraya arasına girdi. Tamam. Şimdi köşede geçeceğim. Bir zincir, bir ikili trabzanımı öreyim. Arada 2 zincirimi örüp bir ikili trabzan daha. Bir zincir. Bunu unutmuyorum. Hemen ilk onun tepesine. Yine bir zincir. Bakın. Atlıyorum. Nereye geliyor? Direğin tepesine. Şimdi artık bu normal sıra ya. Eksiltme yapmadığımız hep direk tepesi olacak. Atlıyorum gibi. Şimdi yine bu sırayı tamamlayalım. Bu kafes sırasını da tamamladım. Sonuncu trabzanı ördüm. 1, 2, 3'ü saydım. Arasından geçirdim kaydırarak. Şimdi bu boşluğa da geliyorum. Tekrardan dolgu sırasına geleceğim. Bir kere daha dolgu sırasını birlikte devam edelim istedim. 3 zincirle kaydırarak geldim buraya. 3 zincirle çıktım. Hemen dolgu sırasında olduğumuz için 2 trabzan. Arada 2 zincir. Burası benim normal kenarım. Daraltma olan kenarım burada. Ne yapıyorum? 2 tane daha ikili trabzan ördüm. Bir tepeye, bir boşluğa, bir tepeye, bir boşluğa diye böyle devam ediyorum. Buna dikkat ediyorum. Hani arada bakarak ki hata yaptı mı geri dönmek istemediğim için, söküp baştan yapmak istemediğim için dikkat ederek örüyorum. Bu arada size de tavsiyem sağlama, bir öncekinde gösterdiğim sağlamayı mutlaka yapın. O şekilde yaptığınızda en azından nerede hata yaptığınızı hemencecik bulur. Yol yakınken düzeltirsiniz. Öyle söylemek istedim. Şimdi size ısrarla bunu diyorum belki ama bana sökmek çok zor geliyor. Onun için böyle kontrol ede örmek en güzeli. Şimdi tekrardan şu sıraya geldiğimde size oradaki işlemi yapmak, amacım zaten oradaki işlemi yeniden yapmak. Şimdi buradaki 2 tane yapıp 2 de zincirimi çekip, şimdi bakın kırmızı ayracımın olduğu, ilmek ayracımın olduğu yerdeyim. O zaman ne yapacağım? Demek ki artık dolgu sırasında da olduğuma göre burada bir tane öreceğim. Sonra bunun tepesine örmeyi unutmayacağım. Ve boşluğa da örmeyi unutmayacağım. Bunun tepesine, boşluğa. Bunun tepesine, boşluğa. Böyle öreceğim sonuna kadar. Bir boşluk, bir trabzan tepesi diye yine köşeye geldim. Eksiltme sırasında olduğum için bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve bu köşeye 2 tane, diğer tarafa dönen kenar olduğu için ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bunu buradan yukarıya taşıyacağım ki hata yapmayayım diye. Ben yukarı taşıdıkça daha kolay oluyor, elime değiyor, hatırlatıyor kendini bana. İşte bu şekilde örmeye devam edeceğim ta ki 19 sıra, 21'i yarn cinsli olanda yapmıştım, 21 sıra olana kadar. Buradaki 21 sırayı dikkate almıyorsunuz. Benim gibi 36-40 beden çalışacaksanız zira 25 santimi dikkate alabilirsiniz.
Eğer daha büyük çalışacaksanız siz bunu 25'i 27, işte 29 gibi arttıra beden büyüdükçe ya da daha küçük çalışacaksanız da 19 değil 21, işte 19 değil 17 gibi. Yani pardon, özür dilerim, 25 değil 23 gibi. O zaman sıranızı ona göre ayarlayacaksınız. Yani sıra sayısı, anlayacağınız, çok da önemli değil. İplerimiz farklı olduğu için santim önemli. 25 santim 36-40 beden için altına çizmek isterim. Bu parçayı da diğeri gibi büyüteyim. Sonra diğer aşamalarına geçelim. Diğer parçayı da 19 sıra olarak tamamladım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şimdi size tekrardan şöyle birkaç ölçü vermek istiyorum ki hani ben bunu 36'dan 40 bedene kadar yapıyorum. Siz de onu değerlendirin diye kendi üstünüze göre. Çünkü dediğim gibi ip farkı çok önemli. Şimdi buraya koydum. Tam orta noktaya kadar geliyorum. Böyle 24,5-25 santime yakın bir ölçü oldu. Şimdi bir de bir kenardan bir kenara uzunluk ölçüsünü vereceğim size. Eksiltme yapmadığım kenarlarda veriyorum ilk olarak 40. Eğer kol daraltması yapmadınızsa diğer 5 kenarda, yani toplam 6 kenarda aynı olacak. Kol daraltması yaptığımızda ortalama bir 10 santim daha küçük gelecek diyebilirim. Yani işte 8 santim 32'de burası 40'a 32 gibi olmuş. Şimdi artık bunu katlayıp birleştirerek üstten kol formunu vermemize geldi sıra. Bunun için ilk olarak şöyle bir göstereyim gözünüzün önünde canlanması açısından. Ben diğer parçayı paylaştırıp geldim. Böyle dar, oturtmalı bir kol yaptım. Dediğim gibi bu tamamen zevkle ilgili. Daraltmasaydım daha geniş, kruvaze, fakir kol dediğimiz kolda da bırakabilirdik. İşte biraz sonra birleştirmelere geçtiğimizde onu göstereceğim. Nerede neyi durdurabiliriz. Ya da benim gibi böyle tam da bileğe oturtmalı bir hırka yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak kolu şu şekle beraberce getireceğiz. Bunun için de katlayacağım yer, yani normalde katlarken bunu şu kol kısmının olduğu yerden katlayacağım. Çünkü oranın kol olması, kol formunu oraya vereceğim için daralttığım yeri, orası belli. Burası olacak. Ve bunu birleştirmem gerekiyor. Burada birleştirme işlemini ben arkadaşlar ters taraftan yapacağım. Bakın, birleştirmeyi şöyle yapacağım için şu görüntü çıkacak düzünde. Tersten bu şekilde kaydırma yöntemiyle üst kenarı birleştireceğim. Öyleyse şimdi hemen ne yapıyorum? Biraz daha şöyle bir alanı size daha rahat göstereyim. Kol olan yerden böyle yer ayrıcı koyduğum yerden katlayacağım için, tersten de katlayacağım için şöyle döndürüp tersten katlıyorum ve parçanın ilk olarak formunu veriyorum. Şöylece. Şimdi ilmeğim de zaten parçanın burasında, bunda. Orayı da sökmüşüm oynarken parçayla. Şimdi hemen düzeltiriz onu. Buraya batıp burada kalmıştık ya normalde. Şimdi bunu kaydırıp ortaya geleceğim. Ve bu burada dursun şimdi. Şöyle alacağım. Parçayı döndüreceğim. Artık birleştirmeye başlayacağım. İçinde şöyle biraz daha yaklaşalım. Şimdi böylece birleştireceğim sona kadar. Yapacağım işlem şöyle. Bunu buradan bir sık ilmek kitleyerek çıkıyorum. Aynı köşedeki diğer boşluğa batıp içinden geçiriyorum. Bana doğru aldım ilmeği ve burada bir kere daha kilitliyorum. Daha sonrasında ise burada hiçbir şekilde ilmeğimi kasmadan, sıkmadan, biraz daha rahat bırakarak
yandaki kafesleri karşılıklı hem buna hem arkaya, yani şöyle ortak ikisine batarak kaydırma yöntemiyle örmeye devam ediyorum. Şöyle bakın. Batıyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum ipimi. Tekrar yandakine batıyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum. Batıyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum. İşte böyle aynen kolun ağzına kadar bu parçayı yukarıdan birleştireceğim. Kasmamaya dikkat edeceğim ki görüntüde bir bakın ideal ilerliyor şu anda. Kasılmadan, şekli bozulmadan. O çok önemli. Siz de çok dikkat edin. Elinizi çok rahat bırakın bu işlemi yaparken. Yoksa bunu böyle büzüştürür ve toplarsınız. O zaman sıranın sonuna kadar ben kaydırma yöntemiyle üstü birleştirip geleyim. Unutmayın tersten katlayarak örmeyi. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi burada da son bu iki köşeden batıp bir sık iğne örüp tamamlıyorum. Şimdi artık şunu şöyle bir kilitleyeyim, keseyim. Kolun formunu verme işlemimi tamamladım. Parçayı ön yüzüne çevireceğim. Ve bakın kol böyle bu şekilde de hiç daraltmadan dümdüz örerek ya da bunu zaten eksiltmemişseniz böyle gelmişti. Daha geniş bir koldu. Bol kimono bir kol. İşte kruvaze kısa kullanabilirsiniz. Bileğe kadar bol uzatabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben kendi kullanım şeklime uygun daha aşağı doğru daraltarak yapmak istiyorum ve bileğe oturtmalı istiyorum. Bunun için de buraya artık uzatmak için belli bir sırayı örmeye başlayacağım. Şimdi burada göstermek istiyorum kaç sıra ördüğümü. Şimdi burası parçaya aitti. Şu dolgu sırasından başladım ve onu dolguyla bitirdim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 diyorum. Pardon 11 tabi 11 diyorum. Çünkü 11'den sonra artık eksiltme ve bileğe oturtma kısmına geleceğiz. Yani 11 sıra kolun ağzını öreceğim. Bunun için de şöyle şu birleşme noktası olan yerden batıyorum. İlk olarak bir ilmeğimizi çıkartalım. Biraz da yaklaşayım daha rahat görebilin. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şuradaki köşelerden çalışmaya başlıyorum. İlk köşeye bir tane bacak öreceğim. Şöyle kilitledim. Etrafında döndürdüm. Yalancı trabzanımı yaptım. Şimdi şu ortaya da bir tane yapacağım. Buraya yaparken biraz böyle uzuncana tutmaya çalışıyorum. Çünkü altta kaldığı için uzunluk olarak dengeyi yakalamak istediğimden. Şunu da şöyle, hatta çok özür dilerim. Normalde ben bunu nasıl yapıyorum? Aldım. Bunu bu tarafa döndürdüm. Buradan battım. Uzuncana bir bacağımı ördüm. Şimdi bunu buraya bir boşluğa bir tane daha örüyorum. Artık burası aynı mantık. Bir tane trabzan üstüne, bir tane boşluğa. Bir tane trabzan üstüne, bir tane boşluğa. Yani hırkanın mantığını burada uyguluyorum. Hırkanın örerken kullandığımız teknik, mantık diyelim. Onu bir trabzan üstü, bir kafes gibi uyguluyorum. Bir üst sıraya geldiğimizde de yapacağım işlemi size gösteririm. Böyle devam edeyim bu sırada. İlk trabzanlı sıranın sonuna geldim. Burada başlarken yükseldiğim trabzanın
tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle geçirip hemen 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Bir atlıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir zincir, bir atla, bir trabzan. Bir zincir, bir atla, bir trabzan. İşte bu mantıkla da bu sırayı aynı dediğim gibi hırkanın tekniğini uygulayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bir atla, buraya bat gibi. Bunu da bitirelim. Bir üst sıraya da geçişi göstereyim. Daha sonra bunu 11 sıraya tamamlayıp buluşalım. Sona geldim arkadaşlar. Şimdi bir zinciri çektim. Burada bir trabzan atlayıp bunun üstüne yapıyorum. Burada arada sayı denk gelemeyebilir. Hani hırka gibi çok sistematik gitmediğinden hemen bir zincir çekip yandaki trabzanın arasına batabilirsiniz. Ve burada hemen yine 3 tane zincirle yükselip aynı sistemle devam ediyoruz. Bir boşluğa bir trabzanın tepesine örerek bu şekilde tam 11 sıra tamamlayacağım. 11 sıranın sonunda artık bileğe oturtma, işte lastik işlemine beraberce geçeriz. Şimdi bu kolu ben 11 sıraya tamamladım. Dediğim gibi hani böyle devam edebilirsiniz. Kol ağızlarına trabzan geçip bir tamamlayabilirsiniz. Ya da bunu üstünüze deneyerek. Şimdi ben 11 diyorum ama biliyorsunuz ip farkımız da olabilir. Bunu siz mutlaka değerlendirin ve üstünüze deneyin. En önemlisi bu. Üstünüze deneyerek kolun uzunluğunu bence kendi istediğiniz gibi tespit edip ona göre de kaç sıra öreceğinizi netleştirin. Şimdi ben 11'de İstediğim uzunluğa geldiğini biliyorum. Çünkü bu kolu hazırladım zaten istediğim gibi. Şimdi artık şu kol ağzının toplanması kısmındayım. Yani şu 2 sırayı öreceğim. Lastik öncesi 2 sırayı. Bunun için nasıl yol alacağız hemen onu da söylemek isterim. Şimdi burada hemen yukarı çıkacağım. 1, 2, 3. Yalancı trabzanla da yola çıkabilirsiniz. Ben hani hırkadaki yere göre içimden geldiği gibi hoşuma giden oradaki yani böyle duruş hoşuma gidiyor diyorum. Zincirle yükseliyorum. Diğer tarafta yalancı trabzan gibi diyebilirim. Şimdi bir zinciri çıktıktan sonra yukarıya yanına önce bir kere şöyle ikili trabzanı bir kere de çıkacağım. Sonra tekrar tığımın üstüne ip alacağım. Bir daha çıkacağım. Bu ilk başta zincirle başladım orada duruyor ayrı. Hemen yine böyle üçünü bir çekeceğim. Ama hani ilk başlarken böyle. Sonrasında hep 2-2 toplayacağım. Bunu da nasıl yapacağım şimdi? 5 tane 2 kere de ikisini bir toplayacağım. Yani badem de diyebilirsiniz, kesme de diyebilirsiniz. 5 kere kesip bir kere normal öreceğim. Şimdi biri yaptım. 2'yi yapıyorum. 2'yi de yaptım. 3'ü yapıyorum. Bir kere çıktım. Hemen yanına bir tane daha örüyorum. 3 kere çıktım. 3.'yü yaptım. 1 çıktım. 2 çıktım. Tığımdaki 3 ilmeği beraber topluyorum. Tekrardan yanına 1 2 ikisini bir topladım. Yani 3 ilmeği çektim. 5 oldu burası. Şimdi artık bir tane tekli yapacağım. Sonra tekrardan 1 2 kaçırdım. Hepsini bir. Burada bir tane tekliği yaptım ama. Bir tane oldu şimdi. 1 2'yi yapıyorum. 2 oldu.
Şimdi 3 oldu. 4 oldu. 4 oldu. Geriye dönüp kontrol de ediyorum. Yanlışlık yapmayayım diye. 4. Şimdi 5'i yapıyorum. Gene tığı da toplayarak devam ediyorum. Topladım. 5 yaptım. Bakın şurada tekliden sonra 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sıra yine teklide. Bir tane tek, 5 tane çift gibi bu sırayı tamamlayacağım. Sonuna doğru geldiğimde yine en son 5 taneyi topladım. Sonrasında buradaki zincirin tepesine batıp bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle bakın, kol ağzını bayağı bir toplamış oldum böylelikle. Dilerseniz sık iğne ile de toplama yapabilirsiniz. İlk sırayı böyle büzüştürüp sık iğne ile. Ben bu tarzı daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi artık burada 5 tane öreceğim. Bir tane keseceğim. Bir alt sırada yaptığımın tam tersi. 1. Şimdi 3 olduk. 4. 5'i de öreceğim. Ve buraya geldiğimde 1 tuttum. 2 ve ikisini bir toplayacağım. Tekrar 5 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında bir tane keseceğim. Ve yine 5, 1, 5, 1. Bu sırayı da 5 ör, 1 kes şeklinde tamamlayacağım. Yine sona geldim. Şimdi burada bir taneyi ördüm böyle. Bununla toplamam gerekiyor. Arasından şöyle geçirip hemen bir üst sıraya geçiyorum ve her bir trabzanın tepesine bir trabzan örerek lastik sıramın ilk sırasını tamamlamış olacağım. Buradaki sırada yaptığım işlem sadece her bir trabzanın üstüne ikili trabzan örmek. Trabzanları tamamladım. Şimdi burada yükseldiğim zincirli olan bacağın tepesine batıyorum. Lastik sırasının trabzan sırasını ördüm. Şimdi artık bir önden bir arkadan örmeye başladığım sıraya geldi. Toplamda bunu 7 sırada tamamlayacağım. Bu sayılar dediğim gibi hani illaki böyle olacak diye bir şey yok. Üstünüze deneyin. Siz kendiniz kaç sıra örmeniz gerektiğine karar verin lütfen. 3 ile yükseldim. Şimdi artık tığımı şöyle arkasından dolandırıyorum ilmeğin. Bir önden, bu sefer de arkaya alıyorum trabzanı. Bir arkadan. Bir öne alıyorum trabzanı. Önden. Bir arkaya alıyorum. Arkadan. Önden. Arkadan. Önden. Arkadan. İşte lastiğe böylelikle başlamış olduk arkadaşlar. Bir sıraya geçmeden önce son bacağı da arkadan ördükten sonra burada zincirle yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Yeniden zincirle yükselirken artık trabzanlar bana çok rahat önden mi öreceğim, arkadan mı öreceğim kendini gösteriyor. Bundan sonrası çok kolay. Önü önden, önde duranı önden, arkada duranı arkadan örerek dilediğiniz uzunluğa kadar bu kol ağzını tamamlayabilirsiniz. 7. sırayı da ördüm. Artık bu kolu da tamamlamış oldum. Kolla ilgili
tüm işlemleri bitirdim. Şimdi elimde artık 2 tane parçam var. O ipi ben gizlerim. Şimdi göstermem gereken size şöyle ki bakınız. Şöyle 2 parçam oldu. Biri bu. Biri de hemen yanındaki. Şimdi bunları arkadan genişletmem gerekecek. Yani artık bunların karşılıklı birleşme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu parça, 2 parçayı da şöyle yan yana koyayım hemen. Şöyle. Şu kadraja ne kadar alabiliriz bakalım. Bu 2 parçayı da birleştirme zamanı geldi. Şimdi bu 2 parçayı biliyorsunuz ayrı ayrı örmüştük kollarıyla birlikte. Birleşme kısmına geçmeden önce yapmamız gereken işlemler nedir? Arka ve ön olarak belirleyeceğiz. Mesela burada ön budur, arkayı burada belirledim ve ilk yapmam gereken işlemi yaptım. Şurada bir genişlik yarattım. 4 sıra kadar dolgu kafes ilerledim. Bunu daha büyük bedenler, atıyorum ben bunu 36-40 için yapıyorum ya, hani 40-44 için yapacak olan arkayı 6 sıra 8 sıra genişletebilir. Bu verdiğim sayıları motomot uygulamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunlar denenerek bedene göre ayarlanabilir. Dediğim gibi 40 artı çalışacaklar. Arkayı mutlaka 6 sıra çalışsın. Burada benim 4 sıra çalıştığımı ve çalışırken göstereceğim kısmı. İlk olarak ne yaptım? Arkada şu üste birleştiğimiz noktadan şu köşeyi saymadan 1, 2, 3 kafesi atlayıp 4. kafesin içine yer belirleyicimi koydum. Çünkü arkayı döndürdüğümüzde bakınız şurada bir ense boşluğu yaratıyorum. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Burada da arkasını seçiyorum ve ne yapıyorum? Oradaki ortayı saymadan atlıyorum. 1, 2, 3'ü sayıp burada 4.'nün içine yer belirleyicimi takıyorum. Ve benim işte örmeye başlayacağım noktada buradaki trabzan olacak. Belirleyicinin altında kalan. Şimdi bunu böyle karşılıklı birleştireceğim. Birleştireceğim ama birleştirmeden önce burayı da 4 sıra aynı buradaki gibi dolgu kafes mantığında öreceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bunu burasından öreceğim ama bunu burasından ördüm. Bu parça 2 ayrı parçanın birisi üstten, birisi alttan örülüyor. Çünkü karşılıklı düzgün şekilde denk gelmesi açısından buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben trabzanlı olan yüzün ön tarafta kalmasını istediğim için ne yapıyorum? Bunu mesela kafesle bitmişti ya. Şimdi trabzanını öreceğim ya. Bana ön yüzünü, yani hırkanın ön yüzünü kendime çeviriyorum ve trabzanlarımı örmeye başladım. Bitirdim burada. Şimdi burada da aynen ne yapacağım? Hırkanın tersinden değil, iç yüzünden değil, ön yüzünün bana bakmasını istiyorum. Ön yüzü bana bakarken trabzanları ördüğüm yerde de bu sefer de bu köşeden başlamam gerekiyor. Diğer parçanın burasından başlamam gerekiyordu. Bunun bu kısmından başlamam gerekiyor. Yani parçayı önümüze alacağız. Arkasında yer belirleyiciyi taktığımız yeri neresinden düz mesela buradan örmem gerekseydi içten örecektim ve ters yüzü bana bakacaktı. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Bazı şeyleri anlatırken nedense zorlandığımı hissediyorum. Şimdi dolgu kafes şeklinde 4 sıra yapacağım. Yine de burada da bir başlangıcı, üste çıkışı size göstermek isterim arkadaşlar. İlk olarak tabii ki şöyle bir yaklaşalım. Hop. İpimle ilmeğimi de çıkartayım. Şöyle, hatta şöyle bir tık zoomlayalım da şu kısımda çalışacağız. Çünkü ilmeğimi çıkarttıktan sonra şu köşeye geldim. İçine battım. Şöyle kaydırma yöntemiyle kilitledikten sonra bakın burada şöyle kilitleyip şöyle etrafında ters döndüm.
Dediğim gibi 3 zincirle de çıkılabilir. Hiç fark etmez. Ve şunu şöyle yana doğru yatırıyorum. Çünkü şu anda kafes çalışacağım. Ne yapıyordum kafeste? Bir trabzanın üstüne bir boşluğa. Bir trabzanın üstüne bir boşluğa. Bu mantıkla yukarı kadar yer belirleyiciyi taktığım yere kadar öreceğim. Dolgu sırasının olduğu yere kadar o kafesin içine de bir taneyi ördüm. Şuraya kadar geldim. Artık burada ne yapacağım? 4 zincirle yükseleceğim. 1, 2, 3 ve 4. Sonrasında ise kafes sırasını hani tersten öreceğimi söylemiştim. Bunu döndürdüm. Ve bir taneyi atlayacağım. Bir tanenin içine öreceğim. Bir zincir, bir tane atla, bir tanenin içine ör. Yani aslında bu bildiğimiz hırkanın tekniği. Bir dolu, bir kafes. Bunun gibi 4 sıra geçeceğim. Dediğim gibi büyük bedenler en az 6 sıra geçsin diyorum. Böyle 48-50 beden üstü örecekler. Zaten en az hani 8 sıra düşünün lütfen. Ben kendime göre örüyorum 36 beden için. Ama çok dar bir şey örmek istemediğim, salaş örmek istediğim için 36'dan 40'a kadar uygun olacak benim ördüğüm. Hani bunu da söylemek isterim. Yapan arkadaşlar dikkate alın lütfen. Öyleyse bu sırayı 4'e tamamlayıp bu şekilde geliyorum. Artık 4'ten sonra karşı parçayla birleşeceğim. 4. sıra son kafes sıramı ördüm. Tabi bu ben 4 sıra ördüğüm için siz kaç sıra ördünüzse kafes sırasında artık bitiriyorsunuz. Ve bu hırkanın şu anda arka yüzü bana baktığı için hemen burada 3 zinciri çekip ön yüzünü bana çeviriyorum. Burayı örerken artık diğer parçayla birleşeceğim. Şimdi bu parçanın ense kısmı bunun ense kısmıyla bakıyor. Köşelerde birbirine bakıyor. Bunu bu şekilde trabzanla örerken birleştireceğim. Nasıl yaptığımı detaylarıyla şimdi gösteriyorum. 3 zincir çekip yukarıya çıkmıştım. Şimdi buradan ilmeğimden bunu çıkartıyorum. Hemen diğer hırkanın buradaki kafesin şu bacağı ilk bacağına yani 1 2 3 sayıp 3. zincirin içine giriyorum ve buradan ilmeğimi çıkartıp tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada kafesin içine bir trabzan örüyorum. Yine tığımdan ipi çıkartıyorum ve kafesin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan tığımın üstüne ip alıyorum. Bakın burada bir kitleme, örme yapmıyorum. Buradaki bacağın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. İlmeğimi çıkarttım tığımdan ve buradaki trabzanın tepesine batıp bu ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan tığımın üstüne ipi alıyorum. Kafese trabzan örüyorum. Yine tığımdan çıkarttım. Kafesten ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan tığımın üstüne ip aldım. Yine trabzan tepesine örüyorum. Çıkarttım. Buradaki trabzanın içinden ilmeğimi kaçırmazsam geçireceğim. Evet. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir kafese bir trabzana batarak karşılıklı bu trabzanı örerken de şu şekilde birleşeceğim. Sonuna yaklaşmışken sonunda beraber tamamlayalım istedim. Şimdi trabzanın tepesindeyim. İkili trabzanımı ördüm. İlmeğimden çıktım. Arkadaki trabzanın tepesine batıp aradan geçiriyorum.
Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Şu boşluğa batıyorum. Yine çıktım. Buradaki boşluğun içine girip geçiriyorum. Şu arkadaki ip de geldi. Onu alayım. Tekrardan son olarak artık buradaki bacağın tepesine batıyorum ve tam karşısındaki bu bacağın da tepesine batıp arasından geçirip kilitledikten sonra arkayı böylelikle, bakın ne kadar muntazam ve güzel düştüğünü göreceksiniz. Birleşme noktasını inanın ayırt bile edemezsiniz. O kadar bu teknikle muntazam ilerliyor. Kafes, dolgu, kafes, dolgu mantığını koruyarak. Arkayı da birleştirdik. Şimdi burada ipi keselim. Şimdi hırkamız tam olarak şu aşamada. Gördüğünüz gibi arkadaki bir ense boşluğu bırakmıştık. Şimdi hırkanın etrafında toplam 3 sıra geçeceğim. Geçerken de asıl amacım şuradaki gördüğünüz kare görüntüyü yuvarlamak, ovalleştirip enseye güzel bir oyuntu vermek olacak. Bunu da beraberce yapacağız birazdan. Mantık aynı. Yine dolgu, kafes, dolgu. Yani şimdi burası en son kafesti. Dolguyla başlayacağım. Kafes ve dolguyla bitireceğim. 3 sırada. Hemen şu köşeden çalışmaya başlıyorum. Yaklaşalım. Ve ipimden yine ilmeğimi çıkartayım. Şöyle bir şu köşeden başlayacağım enseye doğru. Hemen nasıl bir başladığımı göstereyim. Sonrasında da ensede yapılacak işlemleri gösteririm. Gerisinde zaten değişik bir şey yok. İlmeği çıkarttıktan sonra hemen buradaki boşluğumuza, köşe boşluğuna geliyorum. Aynen dolgulu kısımlarda yaptığımız gibi şimdi şöyle bir etrafında döndüreyim. İlk bacağı yaptım. Köşede nasıl yapıyorduk dolgularda? 2 trabzan, 2 zincir, yeniden köşede 2 trabzan. Sonrasında ise trabzanın tepesine bir de boşluğa. Bir trabzan tepesine bir boşluğa. Bu mantıkla enseye doğru çıkıyorum. Şu omuzdaki birleşme noktasına geldiğimizde yaptığım işlem şöyle olacak. Burada şimdi buraya kadar hep şuraya kadarı bir göstereyim tekrardan size. Bir boşluk, bir kafes geldim. Şimdi burada da böyle bir durum var. Bakın burada da bir boşluk, bir tepe noktası. Sonra burada hemen karşımızda şurası olacak. Burada şöyle bir işlem yapıyorum. Bir çıktım ve ikisini bir çıkıyorum burada. Böyle topluyorum burayı. Sonra buraya gelip hemen bir trabzan yapıyorum tepesine. Sonra boşluğa. Şu ilmek ayracın olduğu yere kadar yine bir kafes, bir trabzan mantığına devam ediyorum. Şimdi boşluktayım. Şimdi bu hemen ilmeğin yanındaki kafese geldiğimde bir taneyi ördüm, tığımda tuttum. Buradaki trabzanın tepesini örüyorum, tığımda tutuyorum. Tekrardan bu sefer şurada ilmeğin olduğu boşluğa geliyorum. Örüp buradaki 4 ilmeği beraber çıkıyorum. Sonra hemen artık bundan sonra buradaki boşluklara hep 2 adet ikili trabzan öreceğim. Hem trabzanlı boşluğa hem kafese 2 adet
diğer enseye gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Buradaki boşluklara, buraya gelene kadar. Şimdi diğer ayracın olduğu yere geldim. Oraya kadar boşluklara ikişer tane ikili trabzanlar ördüm. Şimdi buraya geldiğimde ise ayracın olduğu yere batıp bir kere de çıkıyorum. Sonra buradaki trabzanın tepesine bir kere batıp çıkıyorum. Sonra buradaki boşluğa bir kere batıp çıkıp buradaki 4 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra burada trabzanın tepesine, şu omuz şeydeki birleşme noktasına gelene kadar boşluk, trabzan, boşluk, trabzan. Sonra işte tam o boşluktayım. Köşelere bir tane ördüm. Çıktım bir kere de. Diğer köşeye bir tane ördüm. Çıktım bir kere de. 3 ilmeği bir topluyorum. Ve bundan sonra zaten mantığım aynı gene. Kafesin bu içine, trabzanın tepesine. Böyle trabzanın tepesine, kafesin içine. Hırkanın etrafını böylece trabzanlarla geçip bir sırada kafese başlıyorum. Aşağı noktayı örerken etek kısmını hırkamızın şöyle bir noktaya geleceksiniz. Arkada parçalarla uzattığımız, birleştirdiğimiz kısım. Şimdi burada da şöyle yapacağız. Burada hep bir kafes, bir trabzan geliyorduk ya. Şimdi böyle bir köşeyle karşılaşacağız. O köşenin içine bir tane örüp sonra bir süre böyle trabzan arası 2 tane, kafes 2 tane. Aslında ensede bunun benzerini yapmıştık. Yine de geldiğinizde burayı da es geçmemiş olayım, aklınız takılmasın istedim. Böyle 2 2 diğer köşenin içine gelene kadar öreceğim. 2 tekrar 2. Dediğim gibi o köşeye gelinceye kadar böyle ilerliyorum. Sonra o köşeye geldiğimde yine içine bir tane ikili trabzanı örüp aynı sisteme kafes ve trabzan üstü olarak devam edeceğim. Bakın o köşeye de geldim zaten. Tam olarak o köşedeyim şimdi. Buraya kadar hep ördük bu şekilde. Burada ilk görmüştük bu köşeyi. Şimdi onun karşılığı olan da burası. Ve bundan sonrası dediğim gibi trabzan üstü ve boşluk. Başladığımız köşeye kadar da bu şekilde ilerliyorum. İlk turu tamamlıyorum. Son trabzanın tepesine de trabzanı örerek. Şimdi buraya birleşip bir üst sıraya geçeceğim ve kafes sırasını örmeye başlayacağım. Buradaki trabzanın tepesine battım. Şöyle hemen kaydırarak ortaya geçmek istiyorum. Ve buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve hemen yanına bir ikili trabzan örüyorum. Aynı kafes sırasında yaptığımız gibi. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, atlıyorum. Bunun tepesine batıyorum. Bir çek, bir atla, bat. İşte bildiğimiz kafes sırası. Sonrasında ise geleceğim. Bunun üstüne de şu trabzanlı sırayı öreceğim. 3 sırada tamamlayıp artık etek kısmını uzatmaya, istediğim boya getirmeye başlayacağım. Hırkamın etrafına 3 sıra ördüm. Son sırasında trabzanla geçip geldim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Normalde kolu
mesela şu kısma kadar hani örüp buradan aşağı doğru örmüştük ya, o kısmı da bu aşamadan sonra yapabilirsiniz. Çünkü bu aşamada artık üstünüze giyip hırkayı deneyebiliyorsunuz ve kolun nereye kadar düşeceğini daha rahat görüyorsunuz. Ben baştan çalıştım çünkü zaten böyle bileğe oturtmalı ve üstü bol bir kol istediğim için biraz fazla çalıştım. Bilginiz olsun. Siz tam olarak bu aşamada da artık kolu istediğiniz boya çalışabilirsiniz üstünüze giydikten sonra diyorum. Şimdi bir de söylemem gereken şu var. Ben hırkamın etrafını bilek gibi lastik çalışacağım ama tabii öncesinde bir boyunu uzatmam gerekiyor. Ne kadar uzatacağıma da üstüme giyerek karar vereceğim. Mesela 4 ya da 6 sıra olabilir gibi düşünüyorum. Hangisi daha çok hoşuma giderse 4'te ya da 6'da duracağım. Çünkü bir de lastik sıram olacak sonrasında. Boyunu uzattıktan sonra etrafını lastikle geçeceğim. Sonra bir de çevresini, boydan şöyle çevresini geçeceğim. Birlikte yapacağız. Hatta bunu size diğer hırkada örnek olarak göstermek de istiyorum. Bakın şimdi burada ne yaptım? Belli bir yere kadar, yani şuraya kadar, bakınız. Şuraya kadar şu aşama. Tam olduğum yer şuraya kadarki kısımdı. Sonrasında ise işte bu kafesi ördüm. Burada da kafes örerek başlayacağım. Yani kafesle beraber 2, 4, 6, 8, 10 sıra örüp 10 sıradan sonra da 3 sıra lastik sırası geçtim. Burada da bunun kadar uzun istemiyorum. Biraz daha kısa yapmak niyetinde olduğumdan ötürü 4 ya da 6 sıra dediğim gibi aklımda bir tık daha crop bir hırka istiyorum. İlk önce de sonrasında bittikten sonra etrafı bakın. Şurayı görmeyin. Sadece eteği geçeceğim lastik ilk olarak. Şöyle etek. Sonra eteğin lastiği bittikten sonra da buradan ipimi takıp şu şekilde göstermem gerekirse şöyle geleceğim. Boyundan dönüp buraya geleceğim. Hop, sonra tekrar geri döneceğim. Böyle de 3 kere de bunu yapacağım etrafında. Bunu mesela diğer hırkada altıgende çalıştığım gibi atıyorum boyunu tamamladıktan sonra tam turda dönebiliriz. Onu diğer hırkada göstermiş oldum. Burada da böyle çalışmayı göstereyim ki sizin hangisi hoşunuza giderse bu iki türden birini kullanın. Hani ben böyle bir eteği ayrı, etrafını şöyle ayrı geçmek istemiyorum derseniz diğer hırkada gösterdiğim lastiği dikkate almanızı, yani ilk ördüğüm altıgen hırkadaki lastiği dikkate alın derim. Burada değişik bir uygulama yapmak istiyorum. Öyleyse şimdi hırkanın etek kısmına nasıl geçeceğiz? Şurada zaten hemen tam olarak şu kısımda kalmıştım. Şöyle hemen aşağı inelim. Bir miktar zoomlayalım. Şöyle kadrajı güzel ayarlayayım. Anlaşılsın isterim. Evet. Şimdi son geldiğim yer tam olarak şu noktaydı. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada şu köşeye kaydırarak geleceğim ipimi. Orta kısma geleceğim. Orada ipimi şöyle bir geçireceğim. Ve buradan artık hırkanın etek boyunu, uzunluğunu, eteği örerek boyunu uzatmaya başlayacağım. Şimdi alt sıra dolgu sırası olduğu için hemen kafesi örmek için başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Yukarıya yükseldim. Kafesi örerken hırkanın tersinden, trabzan sırasını örerken, dolgu sırasını örerken de hırkanın düzünden öreceğim. Şimdi tam olarak buradayım. Dediğim gibi bir taneyi atlayıp ikincinin tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikincinin tepesine batıyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ikincinin tepesine. Yani hırkada hep hırkayı örerken uyguladığımız tekniğin aynısını yeniden yapıyorum. Bir üst sırada da işte dolgusunu yapacağım. İlk etekteki uzatma sırasının, kafes sırasını ördüm. Şimdi hemen
3 zincirle 1, 2 ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Artık trabzan sırası, hırkanın ön yüzü bana bakarken ilerlemeye devam edecek. Aynen bildiğimiz mantık. Kafes, trabzan üstü. İşte bunu siz dilediğiniz kadar etek ucuna örerek devam edebilirsiniz, istediğiniz uzunluğa kadar. Dilerseniz hırkanın hiç çevresini geçmeden bu şekilde bırakabilir. Trabzanlarla çevresini geçip tamamlayabilir. Ya da işte benim az önce size anlattığım gibi lastik örebilirsiniz. Tabii ki başka kenarlarda uygulamanız mümkün. Bu tamamen sizin zevkiniz ve tercihinizle ilgili. Öyleyse ben dilediğim kadar hırkanın boyunu uzatıp geleyim. Ben hırkayı aşağıdan etekten 4 sıra uzattım arkadaşlar. 4 sıra benim için yeterli. Dediğim gibi kısa, daha böyle crop gibi bir hırka istiyorum. Bir 3 sırada zaten lastik sırası geçmeyi planladığım için. Şimdi eteğe daha önce de size izah ettiğim gibi sadece etek kısmını bu hırkada öyle göstereceğim. İlk lastiği öyle geçeceğim, sonra şöyle dolaşacağım. Onun için de hemen ipimi koparmadım. Şöyle hemen yaklaşalım. İstediğim 4 sırayı uzattıktan sonra siz burayı dediğim gibi kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz uzunluğunuzu. Şimdi burada tam bana bakan taraftayım. Trabzanlı dolgu sırasındayım. Lastiğe geçerken de yine bir sıra trabzan sırası ile başlayacağım. Bunun için de hemen yine olduğum yerde bulunuyorum. Hemen 1, 2, 3 döndürüyorum. Her bir trabzanın üstüne bir trabzan örerek devam edeceğim bu sırada. Bir sonraki sırada ise artık orayı tekrar size gösterme gereği hissetmiyorum. Çünkü bu koldaki yaptığımız lastiğin bu uygulamanın aynısını etrafına yapmaya başlayacağım. Yani etrafını geçerken koldaki lastiği nasıl ördüğüme dikkat ederek siz de aynı sistemi örebilirsiniz. Burada bir tek fark, sıranın sonuna geldiğimde bir sıraya geçip devam edeceğim. Yine öndeki trabzanı önden, arkadakini arkadan öreceğim. Birçok kez de önceden de lastiği anlattığım için tekrar o kısmı göstermek istemiyorum. Aynısı olduğu için. Eminim takılmadan siz de hemen işte buraya döndüğünüzde geldik hani başa, diyelim ki çıktık lastikle zincirle, bunu önden, yanındakini arkadan gibi devam edeceğiz. Lastiği 4 sıra olarak tamamladım. Şöyle bakın. Hep önden kendini zaten göstereni önden. Arkadan göstereni de böyle arkadan ördüm. Son bacağını da bu şekilde içine batarak örüyoruz. Şimdi artık lastik uzunluğu etek boyunda benim istediğim ölçüye geldi. Şimdi hırkanın şöyle çevresine döneceğim. Yani buradan başlayacağım diğer etek ucuna, sonra tersten yeniden başlayacağım. 3 sıra falan da bunu örmeyi planlıyorum. Şimdi tam bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve buraya bir trabzan. Bu boşlukların içine ikişer trabzan örüyorum. Her bir boşluğun içine. Hırkanın etrafının lastiğine başlarken. Şimdi sıra burada. 1, 2. Sonrasında buradaki boşluk ve burası. Tüm boşlukların içine bu şekilde örerek, şimdi buraya da ördüm. Bu etek ucuna uzattığım kısım kenarıydı. Lastik ve hani bir 4 sıra payı örmüştüm ya altına. Bu belki sizde daha uzun olabilir. O kısımdaki şu kenarı, şuraları ikişer trabzan doldurarak ilerliyoruz.
Sonrasında artık hırkanın ana çevresine geldiğimizde, şimdi şurada bir köşe göreceğiz. O köşenin içine bir ikili trabzan örüp trabzanların tepesine birer trabzan örerek hırkanın bütün çevresini geçeceğiz arkadaşlar. Her bir trabzanın tepesine bir trabzan. Sonrasında ise aynı lastik sırasında yaptığımız gibi arkadan döndürdüğümüzde bir önden bir arkadan örerek lastik sıramızı kuracağız. Öyleyse ben bu 3 sıra lastiği örüp artık hırkamın son haliyle buraya geleyim. Size gerekli ip bilgisini, beden bilgisini daha detaylı olarak son halinde açıklayayım. Evet arkadaşlar, yine en sevdiğim kısımda neredeyiz? Finaldeyiz. Hırkamı tamamladım. Etrafını, alt kısmını, lastiğini 4 sıra, etraf patını yani şöyle dönmeyi de 3 sırada tamamladım. Dediğim gibi lastik değil, başka bir kenar da deneyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle söyleyeyim, bu iple ördüğüm hırkam inanılmaz yumuşak, puf puf ve çok hafif oldu. Ben şu ana kadar örerken aşırı memnun kaldım ve o kadar hafif ki, bakın bu benim 3. ipim. Yani bunun 50 gramını ya kullandım ya kullanmadım. Hırkam 400 gram bile değil. Tabii çok uzun bir hırka değil. Böyle kalça ortalarında 36'dan 40 bedene kadar çok rahat olacak bir hırka. Daha büyük bedende de hadi bunu kullandığınızı varsayalım. En fazla 450 gram sıcacık tutan bir hırkanız olacak şayet. Şunu hemen şuradan alalım. Monet batik, Mirafil'in Monet batiğini kullanacaksanız eğer, şöyle hemen renk kodunu da size bırakmak istiyorum. 858, çok daha güzel renkleri de var, bunu da belirtmek isterim. Daha renkli örmek isterseniz eğer, ben 4 milim tığla tamamladım. Daha böyle sıkı, daha otursun üstüme derseniz işte 3,5 milim kullanabilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa 4,5'la örebilirsiniz. Bendeki bu yakaladığım yumuşak ve dökümlü hissi yakalamak için. Yani özetle bir altıgen hırka, daha doğrusu sözünü vermiş olduğum altıgen hırkayı da örmüş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeteri kadar anlaşılır olmuştur. Beğendinizse tabii ki bir kalbinizi istiyorum. Abone değilseniz aboneliğinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen tüm dostlara sevgilerimi gönderiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.